Az önce otobüsten indim. New York'tan otogardan otobüse bindim. Burada göl kenarında bir yemek yemek için geldim. Burası Harriman State Park ormanlığı. Daha patikaya girmedik. Patikaya girmek için biraz yürümemiz lazım burada, şu yolda. Günlerden cumartesi. Hava sıcaklığı 66 derece. Tabii bu Fahrenheit oluyor. Bir gömlek getirdim giymek için. Üzerimde sadece bir tane tişört var şu anda. Ormana girebilmek için şurada, şu dağların olduğu yerde. Dağ da değil aslında, tepe mepe gibi bir şey. Orayı biraz geçtikten sonra ormana dalacağız. Buradan da ormana dalabiliyoruz fakat benim gideceğim yer farklı. Burası parkın asıl girişi. Artık bundan sonra evler yok. Belki sağda bir iki tane olabiliyor. Sol tarafta. Bu yol Aralık 1'den Nisan 1'e kadar kapalı oluyor. 4 ile sabah 6 arası. Çünkü çok kar yağıyor burada. O yüzden karları küremiyorlar. Hemen şurada arka tarafta bir tane daha patika vardı. Oradan da girmedim. Düz devam edeceğim. Benim her zaman gittiğim yoldan. Taksicilerin bir lafı vardır. Bildiğin yol en kısa yoldur. Ben de bildiğim yoldan gidiyorum. İnsanlar yol kenarına arabalarını park etmişler. Buraya bisikletleriyle gelenler var. Burada bisiklet sürüyorlar çünkü bayağı sessiz. Doğanın içinde, ormanın içinde. Arabalarıyla geliyorlar, buralara park ediyorlar. Benim geleceğim yer de hemen şurası. Az bir şey kaldı. Tam yarım saattir yürüyorum. Az kaldı. Biraz sonra ormana dalacağız şuradan hemen. Şuradan sağdan gireceğiz. Burası tuvalet. Genelde böyle parklarda böyle yerler yapıyorlar. Hemen girişte tuvalet. Bilgi merkezi. Hemen şurada kapısı yan tarafta. Burası da gireceğimiz patika. Hemen buraya da bir harita falan koyarlar. Bilgi, duyuru. Neye dikkat edilmesi gerektiğini falan bilgilendirme amacıyla insanlar için böyle bir pano yaparlar. Neyse biz Bismillah deyip patikamıza girelim. Burada yürüyen insanların çoğunluğu göle doğru gidiyorlar. Benim çantamda harita var. Bir ara duracağım, haritaya bakacağım. Buraya en son ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum. Yaklaşık 2 ya da 3 sene önce olsa gerek. Doğanın zevkini çıkarmaya bakalım. Böyle yürüyelim. İnsanlarla beraber önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda. Cumartesi gününü evde oturmakla geçirmek istemeyen insanlar doğadan yararlanıyorlar. Bu arada burada kamp yerleri de var. Çadırda kalabileceğiniz yerler var. Bir de eyaletin yaptırmış olduğu kabinler var. Kabinlerde de kalabiliyorsunuz. Onlar da göl kenarında. Burada yaklaşık bu ormanın içinde 7 tane göl var. Şuradan ileride bir dere akıyor, sesi geliyor. Sizler de duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Hava biraz rüzgarlı, mikrofonu taktım. Bu arada burada patika aynı yola, aynı yere 2 yerden çıkıyor. Bir yukarıdan gidiyor. Bir de buradan aşağı taraftan. Ben aşağı taraftan gideyim bu sefer. Şurada dereye yakın olmak için. Patikaları, bu çok kullanılan bir patika olduğu için genelde bakımlı. Yani şu bakımlı hali şu anda. Bakımlı görünmese de bakımlı hali, hiç olmazsa nereye gittiğinizi biliyorsunuz. Bir de burada ağaçlara plaka takıyorlar, kırmızı. Şu anda benim olduğum yer kırmızı. Plakalardan bir tanesi size göstereceğim şimdi şu köprünün orada. Bu plakalardan bir tanesi kırmızı, benim olduğum yol. Tabii hangi patikada olduğunuza bağlı. Patika plakaların renkleri değişiyor. Burası da yukarı çıkıyor. Aşağıdan mı devam etsem? Aşağıdan devam edeyim. Yukarı çıkmayayım şimdi. Burası biraz daha taşlık, kayalık. İleride de kocaman kayalar var. Burası da derelerden bir tanesi. İçinde alabalıklar var. Ufak ama var. Bayağı bir terledim. Hava serin ama bayağı bir tepe çıkıyorum. Nefes nefese kaldım. Şöyle bir durayım dedim. Şu patikayı şöyle bir çekeyim dedim. Önümde giden insanlar var. Hemen ağaçlar tarafından kaplanmış patika. Bu yürüyüşler insanı acıktırıyor. Şurada bir dinleneyim dedim. Oturayım şuraya. Soluklanayım. Ya bayağı bir hamlaşmışım ha. Uzun zamandır gelmiyoruz, yürümüyoruz. Terledim ya. Havam bayağı serin ama insan terliyor tabii. Yokuş yukarı çıktık bayağı şuradan. Böyle geldik. Benim şurada biraz oturayım dedim ya. Soluklanayım. Az kaldı yolum, yaklaşık 38 dakika oldu patikaya gireli. Şu anda saat görünmüyor herhalde. 12-18. Bu arada burada da hava 59 dereceye indi ormanın içinde. Bayağı çok yürüyen var, gezen var. Bayağı kalabalık. Biraz daha içeceğimi içeyim. Yola tekrar koyulacağım. 2 dakika dinlendim.
yarım saat gibi geldi ya dinlenme. İyi geldi 2 dakika. Ormanda böyle dolaşırken patikalara girince patikalardan başka patikalara geçme şansı var. Bir keresinde kışın yine ben bu parka geldim. Patikayı takip ediyorum. Bu sefer başka bir göle gideceğim. Gölde en fazla 45 dakika falan uzakta yani yürümeyle. Ben patikaya girdim. Böyle geyikler falan gördüm. Böyle başka bir yola girmişim. Hiç farkına bile varmadım. Bir anlık bir olaydı. Doğru yolda yürüdüğümü zannettim fakat yürüyorum. 2 saat oldu. Kimse de yok etrafta. Bir de kış, hava çabuk kararıyor. Saat 3 gibi falan böyle baktım etrafıma, kimse yok. Dedim bu göl nerede kaldı dedim ya. Ne kadar uzaktaymış. Normalde 45 dakika süren göl. 2 saattir gidiyorum, bir türlü gelmedi. Bir durayım, panik etmeyelim. Panik yapmamaya çalıştım. Çünkü yanımda çadır falan da yoktu. Herhangi bir şey de yoktu. Yine kalırdım ama... Hello. İnsan yine tereddüte düşüyor tabii ki. Ben de hemen haritayı açtım. Tam olarak pusuladan nerede olduğumu buldum. Dedim geç kalmışım. Dedim yanlış yola girmişim. Bir de geç kalmak da istemedim. Çünkü otobüsle gelmiştim. Otobüs vaktini de kaçırmak istemedim. Dedim ben en iyisi geldiğim yoldan tekrar geri gideyim. Ormandan çıkayım, yola çıkayım. Oradan da otobüse yürüyeyim. Tabii çıkana kadar akşam 5 oldu. Hava tamamen kararmıştı. Ondan sonra tabii asfalt yolda da bir 35 dakika falan yürüdüm. Oradan da akşam 6-7'ye doğru otobüse bindim. Oradan eve, New York'a tekrar geri döndüm. Böyle işte patikada, ormanda, patikalarda olunca insan dikkat etmesi lazım bazen kaybolmaması için. Bakın burası 2 patikanın çakıştığı yer. Burası mavi ki benim olduğum yerde her iki patikada kırmızıydı. Bir tanesi W'du, bir tanesi de R'ydi. Ben W'ye girmişim. Beyaz olması gerekirken adamlar kırmızı yapmış. Meğersem ileride beyaz kırmızı ile birleşiyormuş. Ben de o yüzden yanlış yola girdim. Ama inşallah bir daha olmaz. Sadece göstermek için söyledim işte. Mavi burada, kırmızı burada. Aynı yolda gidiyor. Biraz ileride mavi başka yola sapacak. Kırmızı kendi yolunda devam edecek. Sizlere bir şey göstereyim. Bilim adamı falan değilim. Ama bakabilirim. Şu kayaya bakın. Bina büyüklüğünde ya. Bu ne ya? Dağa kadar. Çadıra gerek yok ya. Direkt altında şurada yat. Yağmur geçirmez. Böyle ortasından geçebiliyorsunuz. Bilim adamlarının söylediklerine göre buzul çağlar kuzeyden güneye doğru indiğinde bu kayaları da beraberinde getirmişler. Buzullar çekilmeye başladığı zaman da kayalar burada kalmış. Kocaman bir şey ya. Bunu parçalayıp bundan bir bina yapılır ya, bunun taşlarından. Şurada da bir tane var öyle. Şurada da bir dere var. Genelde yazın geldiğim zaman buraya ayakkabılarımı çıkarır, dereye ayaklarımı sokarım. Fazla akmıyor ama yaz sonu olduğu için herhalde. Böyle kayalık. New York genelde kayalardan oluşuyor. Her taraf kaya. New York'un altı. O yüzden deprem olmuyor New York'ta. Ben burada durmayayım en iyisi. Burada çok insan durdu. Yoluma devam edeyim. 1 saat oldu yola. Patikaya gireli. Umarım yine yanlış yola girmedim ha. Suya bakarken, kayalara bakarken yine bakmadım şeylere, plakalara. Neyse şöyle bir gideyim biraz. Sağa doğru yoldayım. Gördük. Burada durdum. Şurada bir yapı gördüm. Buraya bir beton atmışlar. Temel atmışlar fakat ev yok. Nedense. Şöyle bir bakayım şuraya ya. Ne varmış burada? Temeli atmışlar. Betonu dökmüşler. Ne oldu? Acaba devletten izin mi çıkmadı? Belki de izin alamadı. Baksana şey. İlginç. Burada borular da var. Boruları da döşemiş adam. Gider yani. Su gideri, tuvalet, muhalet. Dikmiş betonları da. Kirişleri. Ama evi koyamamış buraya nedense. İlginç. Neyse ben patikama geri döneyim şurası. Yürümeye başlayayım. Burada birileri kamp yapmış belli. Geldik. Bakın burada ne yazıyor?
Yüzme yok. Kamp ateşleri yasaktır. İzin yoktur. Please carry out what you carried in. Getirdiğinizi geri götürün. Yani çöp möp bırakmayın. Akıllı olun. Belediyeyi çalıştırmayın. Burası göl. 1 saat 10 dakika sürdü. Ama hızlı yürüdüm biraz. Sadece 2 dakika oturdum, dinlendim. Böyle insanlar göl kenarına geliyor. Buraya ben 2 kış önce gelmiştim. 70 santim kar vardı yerde. Ve burası tamamen donmuştu. Üzerinde yürüdüm. O videoyu bulabilirsem onu da yükleyeceğim. Ya da sadece buraya eklerim bu videoya. Sadece görünsün diye. Güzel, şimdi bir tarafa doğru gidelim. Gölge bir yer olsun. Acıktım vallahi ya. Biraz dinleneyim. Yemeklerimi çıkarayım. Dinleneyim. Yemeklerimi yiyeyim. Herkes yemek yiyor zaten. Delinin içinde kocaman bir yılan varmış. Ben de deliğin tam dibinde oturuyormuşum. Ne güzel.